Gözünüzü perdeden ayıramayacağınız o film gösterime girdi. Korku Seansı Son Ayin serinin 4. ve son filmi. Ayrıca şimdilik 1952 yılından 1986'ya uzanan Korku Seansı evreninin ise 9.'su. Sizin yerinizde olsam aklıma hemen şu soru gelirdi. Bu filmi anlamak için serinin tamamını seyretmek şart mı? Hiç merak etmeyin. Bu film tek başına da gayet iyi anlaşılır. Ama seriyi takip edenler için bazı küçük detaylar var ki onlar filmi daha keyifli hale getiriyorlar. Yıl 1986. Pensilvanya eyaletindeki West Pittston kasabasında yaşayan, şimdi ekranda gördüğünüz 8 kişilik Smurl ailesi evlerinde doğaüstü olaylara tanıklık ederler. Bu konu ile ilgili kiliseden yardım isterler ancak istekleri karşılıksız kalınca olayı basınla paylaşmaktan başka çareleri kalmaz. Bu girişimin sonunda paranormal yani doğaüstü konuları araştıran Ed ve Lorraine Warren çifti mecburen devreye girer. Aslında onlar bu tür olaylarla ilgilenmeyi bırakmıştır. Fakat tek çocukları olan Judy de Smurl ailesine musallat olan o varlık tarafından rahatsız edilmeye başlayınca birden kendilerini olayların içinde bulurlar. Warren ailesinin dahil olduğu bu son ayin onların geçmişiyle direkt olarak bağlantılı. Çünkü bu kötücül güç 1964 yılında hamile olan Lorraine Warren'ın erken doğum yapmasına neden olan varlıktır. Öncelikle vurgulamak gerek. Görüntü etkileri alanında da uzmanlığı olan yönetmen Michael Chaves, yer yer nefesinizi tutacağınız bir filme imza atmış. Bu filmin yapım, ses ve ışık tasarımları sinema okullarında ders olarak işlenebilir. Michael Chaves, bir önceki Korku Seansı filmini ve yan hikaye Dehşetin Yüzü 2'yi de yönetmiş biri olarak karakterlere son derece hakim. Warren çiftinin bir aile olmaya adanmış tutkularını mükemmel aktarıyor. Bilmeyenler için Warren çiftinden biraz bahsetmek gerekir. Onlar çok geniş çalışma alanlarına sahip parapsikolojinin iki ünlü ve önemli adı. Gerçek olaylardan yola çıkılarak sinemaya uyarlanan Korku Seansı serisinin de ana karakterleri. Ed ile Lorraine Warren, akademik çevrelerinin hafifsemesine rağmen teolojiye yani tanrı bilimine bağlı çalışan ve cinlerle şeytanı inceleyen demonoloji konusunda uzmanlar. 1952 yılında New England Psikik Araştırma Derneği'ni kuran çift, daha sonra ünlü New York, Amityville'deki evde ve buna ek olarak çok sayıda farklı ve enteresan vakalarda incelemeler yapmışlar. Bu koyu Katolik karı koca, bu tür vakalarda kutsal metinler üzerinden yorumlarda bulunarak ses ve görüntü kayıtları kullanıp kanıt toplamaya çalışmışlar. Duru görü sahibi, Tanrı inancı çok sağlam Lorraine ile sorunlara yaklaşımında pratik bir gerçekliği barındıran Warren, birbirlerini tamamlayan sevgi dolu eş tanımına tam uyuyorlar. İşte bu filmde onların birbirlerine bağlılığına iki kişi daha katılacaktır. İlki kızları Judy ve daha sonra da son derece sempatik damat adayı Tony. Bu hikayede bir yandan Warren çiftinin kızlarının evlilik yolculuğuna alışma sürecine tanık olurken diğer yandan da gözümüzü perdeden ayıramamamıza neden olan diğer konuya odaklanıyoruz. O da Smurl ailesinin evini terörize eden iblisin giderek etkisini artırıp tansiyonu yükseltmesi. Smurl ailesi için standart, orta halli ve dindar sayılabilecek beyaz bir aile diyebiliriz. Kızlarından birine doğum günü hediyesi olarak alınan antika bir ayna ki şu anda ekranda görüyorsunuz, tüm olayların başlangıcını oluşturuyor. Kendi adıma o evdeki halüsinasyon sahnelerini defalarca seyretmek isterim. O denli başarılı ki tüyleri diken diken eden korkunçlukta. Tabii bu filmde de değişmeyen bir kural var. Seriyi sıkı takip edenler hikayelerin son 30-40 dakikalık bölümlerinde şiddetin, aksiyonun, dehşetin zirveye çıktığını bilirler. Korku Seansı Son Ayin'de de durum aynı. Gerçek olaylardan yola çıkılsa da bu bir sinema filmi olduğu için doğaüstü unsurlar ifrata vardırılıyor, yani ölçü oldukça kaçıyor diyebilirim. Kimi seyirciler bu durumdan rahatsız olabilir. Ama tekrar vurgulamak gerekirse filmin sinema perdesinde sunduğu görsel ziyafet çok ama çok zevk veriyor. Korku aşıkları için tabii. Bu arada Warren çiftini canlandıran Patrick Wilson ve Vera Farmiga olmak üzere en küçük rollere kadar her oyuncu çok iyi. Bir de yan öykülerden bir misafir yine rol çalıyor.
O da şu anda ekranda gördüğünüz Warren'ların kısaca artefakt odası denilen geçmişin lanetli, uğursuz, tehlikeli eşyalarının ve objelerinin saklandığı mekanın önemli sakini Annabella. Sonuç olarak Korku Seansı Son Ayin ödeyeceğiniz bilet parasına değecek bir film. Şimdiden iyi seyirler. Bu hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayımlanacak olan 3 yeni videodan haberdar olmak istiyorsanız Ali Ulvi ile Sinema adlı kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz.